Yeni videodan Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinden herkese merhabalar. Biliyorsunuz ben geçen videoda Üsküp'ten Ohrid'e gelmiştim. Üsküp'ten Ohrid'e nasıl gelince hakkında da detaylı bilgiyi bir önceki videodan bulabilirsiniz. Bugün bu videoda beraber Ohrid kentini gezeceğiz. Bugün tam şu anda meydandayım. Bakın burada şöyle arkada güzel evler gözüküyor. Benim kaldığım yerde hemen şurada, çok yakın sahile. Sahilde böyle gözüküyor. Baksanıza şunların güzelliğine. Muhteşem. Göl böyle. Bu arada bunların kuğu mu kaz mı ben tam karar veremedim. Eğer siz biliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben şimdi hemen gölün kıyısından yürüyerek Aziz Yuhanna Kilisesi'ne gideceğim. Beraber sizinle de yolları yürüyelim. Şöyle bakın. Hemen böyle sahil bandında şimdi yanından geçeceğiz. Çok güzel kafeler var. Ohri Gölü hakkında birkaç tane kısa bilgi vereyim. Ohri Gölü Avrupa'nın hem en yaşlı hem de en derin krater gölüymüş. Bakın şu anda Avrupa'nın en yaşlı gölüne bakıyoruz. Aynı zamanda eğer buraya sezonda gelirseniz, yani yazın, yüzme imkanınız da oluyor bu gölde. Rivayete göre bu gölün içine girdikten sonra eğer birazcık böyle suyun altına doğru dalarsanız incilerin, istiridyelerin daha doğrusu sizden korkup ses çıkardığı söyleniyor. Bakalım eğer onu yazın deneyimlerseniz yorumlara yazarsanız ya da daha önce deneyimlediyseniz. Bakın burada böyle güzel bir kafe var. Yine burada böyle bir pizza restoranı. Şimdi böyle deniz kıyısından yürüyoruz bakalım, güzel. Şu anda benim kiliseye gitmek için kullandığım yol buranın en turistik yeri Eskişehir olarak geçiyor. Bakın böyle güzel taşlar var. Aynı zamanda bakın burada inciler de var. Ohrid'in en önemli özelliklerinden biri en özel ve güzel incilere ev sahipliği yapması. Buralara gelirseniz eğer böyle ilginiz varsa bu takılara kesin ama kesin bunlara da bakın. Yine burada böyle güzel bar var. Şöyle fiyatlara da bakalım. Burgerler mesela 410 denarmış. 100 denar hemen oradan hesaplıyoruz. Bunu biliyorsunuz daha önceki videolarımı izlediyseniz. 100 denar 130 lira yapıyor. 400 denar da buradan 120 lira bir burger. Bence turistik bir yer için gayet uygun diyebiliriz. Bu arada Ohrid Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak geçiyor. Milattan önce 700. yıllarda İlliryalılar tarafından kurulmuş. İlliryalıları ben de bu arada ilk defa duyuyorum. Genelde biliyorsunuz biz Ege'de Lidyalılara alışığız. Aynı zamanda Ohrid, Roma, Bizans ve Osmanlılar tarafından ticaret ve kültür merkezi olarak da kullanılmış uzun yıllar boyunca. Bakın şimdi ben böyle bir yere geldim bakalım. Süper. Bakın arkadaki evleri göstereyim size. Evet, ben şu anda bakın Aziz Sofya Kilisesi'ne geldim. Şöyle göstereyim. Yaklaşık olarak 1000 yıllık bir kiliseymiş burası. Aynı zamanda Ohri ve Makedonlar için de, hatta dünya tarihi için de çok önemli bir kiliseymiş. Şöyle size bahçesini de göstereyim. Baksanıza güzelliği. Şimdi şöyle yanından dolaşalım, bir de diğer taraftan bakalım. Bu arada yine etrafta da böyle oturup bir şeyler içebileceğiniz, yiyebileceğiniz çok güzel yerler var. Aziz Sofya Kilisesi'nde yan tarafı bakın hemen şöyle gözüküyor. Muhteşem. Hadi bakalım devam edelim. Bakın turist abilerimiz, ablalarımız gelmiş, burayı doldurmuşlar. Şu anda Kasım'da olmamıza rağmen burası gerçekten çok turistik bir yer. Avrupa'nın her yerinden buraya insanlar burayı görmeye geliyorlar. Şimdi hadi bakalım deniz kıyısına doğru inelim. Aziz Sofya Kilisesi'nden ayrılmadan hemen önce şunu da ekleyeyim. Burada eğer yazın gelirseniz yaz festivalleri düzenleniyor. Sanatçılar burada performans sergiliyor. Hemen bakın şurada. Aynı zamanda burası düğünlere de ev sahipliği yapıyor. Yani düğün fotoğrafı için çok sıkça tercih edilen bir yer. Hatta sanırım Cedi Osman'la Ebru'da Gökçe ile yaptığımız istişareler sonucu burada düğün fotoğrafları olduğunu öğrendik. Şimdi yine Cedi Osman ve Ebru'nun yürüdüğü o tahta, biliyorsunuz buranın meşhur yerlerinden bir tanesi. Tahta iskele üzerinden ulaşmak istediğim yere doğru devam edeceğim. Şimdi hadi bakalım oraya inelim. Evet, Aziz Yuhanna Kilisesi'ne ulaşmak isterseniz buradan gidiyorsunuz. Burada bakın tatlış bir köpek var. Bu tahta iskele gerçekten baksanıza. Etrafta harika gözüküyor. Şu eve bayıldım ya. Şurada şöyle taş ev. Şurada bir barbekü mangal partisi. Arkadaşlarını çağırıp falan güzel olabilir yani. Bakın etraf böyle gözüküyor. Bu tahta iskeleden şimdi ben yürümeye devam ediyorum. Ohrid hakkında ben dün gece geldim. Gerçekten bu şehri çok sevdim. Özellikle yine geçen videoda söylemiştim. Üsküp'le aralarında dağlar kadar fark var. Burası çok daha yazlık, çok daha sıcak, çok daha keyifli bir yer gibi ilk izlenim olarak bende yarattı. Yürünen tahta yoluyla yeterli bunları hissetmek için. Hadi bakalım devam edelim. Gölün güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzel. Muhteşem. Hava biraz daha güzel olsa ben burada girerdim göle. Buraya insanlar böyle şeyler yapmış. Acaba bunu insanlar mı bağlıyor ya? Evet, insanlar bağlıyor çünkü çokça var. Herhalde bir dilek falan tutuyorlar. Az önce ben Aziz Sofya Kilisesi'ne girerken kapıda kimse yoktu. 150 denar bir ücreti varmış girişin. Kimse olmadığı için de ben de girdim. Ondan sonra çıktıktan sonra abi
kulübesine dönmüş. Ücreti uzattım. Kendisi gerek yok dedi. Gerçekten bu hareketiyle bile Ohri benim gözümde, bakın tek bir insan bile ne kadar etkili. Bir anda 10 puan kazandı. Beni tek gördü. Turist olduğumu da anladı anladığım kadarıyla. Benden para almadı. Kendisine buradan teşekkür ederim. Çok güzel bir hareketti. Bakın böyle ağaçların arasından yürümeye devam ediyorum. Allah Allah, sen çok tatlısın. Tasması da baksana. Böyle dar sokaklardan yürümeye devam ediyorum. Evet, biraz daha tepe tırmanarak Aziz Yuanna Kilisesi'ne ulaştım. Şimdi şöyle bir bakalım şuradan. Ben de birazcık soluklanayım, devam edelim. Evet, ben Ohrid merkezden buraya yaklaşık olarak 10 dakika bir tırmanış gerçekleştirdim. Ondan sonra bakın şöyle güzel manzara buldum. Şurada böyle insanlar da geldi, onlar da baktı. Şöyle kilise bakın şurada gözüküyor. Arkada harika bir göl manzarası. Sol tarafta da artık Ohrid kenti kaldı. Kentin merkezi. Şuradan bakın ağaçlar, deniz muhteşem gözüküyor. Hazır ben burada oturmuşken size birazcık bu kilise hakkında da benim de internetten okuduğum birkaç bilgiyi vereyim. 13. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor bu kilisenin. Tam olarak kim tarafından yapıldığı belli olmasa da Bizans ve Ermeni mimarisinin hakim olduğu bir kiliseymiş burası. Aynı zamanda bu kilise Aziz John'a adanıyor. Aziz Yuanna Kilisesi bakın böyle karşımızda. Gerçekten çok keyifli bir yer, baksanıza şuraya. Güzel. Şimdi ben artık bir de içini gezeyim. İçeride galiba video çekmek yasaktı. Ben bakalım, olmadı birkaç fotoğraf çekmeye çalışırım. Buraya eklerim. Hadi bakalım, o zaman devam edelim şimdi. Az önce de söylediğim gibi bu kilise 13. yüzyılda yapıldığı düşünülüyormuş. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bile daha eski. Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti biliyorsunuz Makedonya'da hüküm sürdü. Yıllar boyunca. Ona rağmen buradaki bu kilisenin böyle dimdik ayakta güzel bir şekilde durması gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani zamanındaki artık Osmanlı Devleti'nin başındakiler burayı yıkabilirlerdi. Tamamen ortadan kaldırabilirlerdi. Sonuçta farklı bir dinin ibadet alanı. Ona rağmen böyle dimdik ayakta durması gayet güzel. Süper. Hadi bakalım. Şimdi ben aşağı ineyim. Ondan sonra Ohrid merkezinde de görülecek yerleri beraber gezelim. Şimdi Yuanna Kilisesi tam aşağıda kaldı bakın. Ben şuradan şöyle çıktım. Acayip de yoruldum yani, gözüktüğü kadar kolay değilmiş. Yollar da dikti ama. Şimdi böyle güzel bakın. Ağaçlı bir yolun arasından yürüyorum. Aziz Kliment Kilisesi'ne ulaşmaya çalışıyorum. Böyle ormanlık bir alana girdim. Bakalım tam da doğru mu gidiyorum onu da bilmiyorum. Ama herhalde şuralardan bir yerden çıkarım diye tahmin ediyorum. Güzel, etraf bakın böyle. Alabildiğine çam ormanı. Bu yol herhangi bir şekilde bence kiliseye falan çıkmıyor. Ben iyice ormanın içine doğru girmeye başladım. O yüzden şimdi tekrardan Yuhanna Kilisesi'ne döneyim. Ondan sonra aşağı ineyim, oradan tekrar devam edeyim. Hadi bakalım, o zaman orada görüşürüz. Evet, şimdi ben Aziz Kliment Kilisesi'ne geldim. Aşağıdan buraya da yaklaşık olarak Yuanna Kilisesi'nden bir 10 dakikalık yürüme mesafesinde. Aziz Kliment burayı yaklaşık olarak 3500 öğrenciye Slav edebiyatını ve Kiril alfabesini öğretmek için kullanıyormuş. Bakın böyle bir güzel bir kilise burası da şöyle gözüküyor. Yuanna Kilisesi'nde giriş ücreti yoktu. Burada ise 150 Makedon dinarı ödüyorsunuz. O da yaklaşık olarak 50 lira gibi bir şey yapıyor. Şöyle şuradan sizinle beraber bir Ohrid Gölü manzarasına bakalım. Süper. Bakın. Ben buradaki evleri, yapıları genelde hem Safranbolu evlerine benzettim hem de Şirince'ye benzettim. Manzarada bakın böyle gözüküyor. Hemen buranın arkada antik tiyatro var. Oraya da gidelim, bir antik tiyatroya da bakalım. Ondan sonra da artık şehrin merkezine inelim. Şöyle bir yiyecek içecek fiyatları nasıl, neler yiyebilirsiniz burada. Keza ben de acıktım, ben de bir şeyler yiyeyim. Onlara bakalım. Hadi bakalım, devam edelim. Şöyle göstereyim size, bakın. Süper. Yapı olarak aşağıdaki kiliseyle ben çok benzettim. Birbirlerine benziyorlar. Belki de restore edilme çalışmalarında aynı metot kullanılmış olabilir. Aziz Kliment Kilisesi'ne son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Osmanlı'nın Balkanları fethetmesinden sonra bu cami Fetih Camisi'ne çevrilmiş. Ve Osmanlı himayesi altındayken de İmaret Camisi ya da Sinan Çelebi Camisi isimlerini almış Kliment Kilisesi. Yani uzunca bir sürede burası cami olarak kullanılmış. Hadi bakalım, antik tiyatroya devam edelim. Böyle güzel sokakların arasından aşağı doğru yürümeye devam ediyorum. Şuradan da size bakın, manzara da buradan böyle gözüküyor, güzel. Bu arada ben Ohrid isminin, yani şehrin adının nereden geldiğine merak ettim. Şöyle birazcık baktım, sizinle de paylaşayım. Rit Makedonca'da tepe demekmiş. Zaman içinde insanlar, burası zaten gördüğünüz üzere çok fazla tırmanmalı bir yer olduğu için tepeye çıktıkça oh diye rahatlarlarmış, şöyle bir nefes alırlarmış. Zamanla rivayet o ki bu da şehrin adını
buradan almış yani. Ohrid. Rit tepe demek. Oh da insanlar yukarı çıkınca ve atlayınca Ohrid diyorlar. Öyle bakalım, güzel. Bakın sokaklar falan, evler ne kadar güzel. Şöyle güzel. Ara sokaklar, dar sokaklar. Evet, Makedonya'nın tek yalnız bir tane olan Helenistik Antik Tiyatrosu'na geldim. Şöyle tiyatro burada. Arkada Ohrid Gölü zaten. Her yerden, buradan şehrin her yerinden Ohrid Gölü'nü görebiliyorsunuz. Güzel bir tiyatro bakın. Bu antik tiyatro akustik olarak şehrin en güzel yerine yapılmış bu arada. Aynı zamanda Roma zamanında gladyatörler burada savaşıyormuş. Fakat Hristiyanlığın yeni yeni yayıldığı dönemde Romalılar tarafından infazlar burada gerçekleştiriliyormuş. O sebeple halk tarafından burası o zamanlar pek fazla sevilmiyormuş. Güzel. Hala eğer buraya yaz döneminde gelirseniz burada güzel sanatçılar yine performans sergiliyor. Gerçekten şurada şöyle düşünüyorum, güzel bir yaz akşamı sanatçılar burada, arkada Ohrid Gölü, muhteşem olabilir. Şöyle etrafta böyle gözüküyor. Süper. Göl suyunun temizliğine bakar mısınız? Gökçe'nin söylediğine göre Gökçe'nin yalancısıyım. Bu göl suyu kendini 10 yılda bir yeniliyormuş. Şöyle bir bakalım. Muhteşem. Artık Ohrid'de yavaş yavaş akşam üstüne doğru geliyoruz. Hadi bakalım, devam edelim. Hatırlıyorsunuz, videonun başında size Ohrid'in incilerinin meşhur olduğundan bahsetmiştim. Hemen kısaca bununla alakalı size bir şeyler anlatayım. Normalde okyanuslarda istiridyeler yemek böyle kendi artık kabuklarını açıp kapadıkça o inciler 5 yıl gibi bir süreçte kendiliğinden oluşuyor balık pullarıyla beraber. Ohrid incisi ise yapımı gerçekten çok farklı. Bu göldeki ufak istiridyeleri topluyorlarmış. Ondan sonra onları böyle bir pres haline getirip, un haline getirip eziyorlarmış. Bir bilye yöntemi kullanıp onları ince haline getiriyorlarmış. Ondan sonra da bu gölde yaşayan böyle ufak bizdeki hamsi balığı gibi düşünebilirsiniz. Bir özel balık varmış. Onları toplayıp onların da pullarını alıyorlarmış. Sonra o yaptıkları incinin üzerine o pullarla kaplıyorlarmış. Bu da yaklaşık 2 yılı alıyormuş bu incinin oluşumu. Yani Ohrid incisi biraz sanki insan eliyle yapılıyor. Direkt hatta bence insan eliyle ortaya çıkmış bir inci diyebiliriz. Ohrid incisinin meşhur olmasının bu arada politik bir sebebi de var. 1964 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth Ohrid'i ziyarete geliyor. Dönemin Yugoslavya Cumhurbaşkanı Tito ona Ohrid incisi hediye ediyor. Böylece Ohrid incisi dünya çapında tanınmaya ve popüler olmaya başlıyor. Şimdi şöyle sizi bir Ohrid Gölü manzarasıyla baş başa bırakayım. Şöyle suyun güzelliğini göstereyim. Güneş buradan batıyor. Arkada evler. Muhteşem. Yeni günden, Ohrid'den herkese günaydın. Bakın size kaldığım otelin, şimdi ben çıkış yaptım, dışını da şöyle göstereyim. Sanırım göstermedim hiç gündüz. Hemen altı güzel bir pizza restorantı. Hemen şu iki odada kullanıma açık. Eğer gelirseniz bu otelde tercih edebilirsiniz. Ben güzel memnun kaldım. Özellikle bakın şimdi şöyle sizi döndüreyim. Hemen Ohrid'in meydanına çıkıyor. Güzel, keyifliydi. Tek bir problem vardı. Klima çok fazla sesli gürültülü çalışıyordu. Onun dışında oda genişti, güzeldi. Zaten görmüşsünüzdür. Geçen videonun sanırım sonuna eklemiştim. Oradan odanın içine de bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın, güzel bir gün. Hava güneşi. İnsanlar kafelerde oturuyor. Güzel. Hadi bakalım şimdi. Bugün ben Üsküp'e döneceğim. Saat 3'te otobüsüm var. 3'e kadar buraları şöyle bir beraber tekrar turlayalım. Gitmediğimiz birkaç yer kaldı. Oralara da gideriz. Şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Bir de kağıt fabrikası vardı. Ona gitmek istiyorum. Eğer açıksa ona gideceğim. Öyle güzel bir gün. Hadi bakalım başlayalım. Evet, burada yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesi de böyle bakın. Buradan tekneler kalkıyor. 20 euro karşılığında gölün etrafında. Ben de yarım saatlik bir tura katıldım. Kısa bir tur olacak. Çünkü bugün dönüyorum biliyorsunuz. Şöyle bir de Ohrid'e gölün karşısından bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Bakın abimiz orada kanosuyla açılmış. Gerçekten
Şehir buradan çok daha güzel gözüküyor. Hava da güzel. Keyifli bir tur oluyor bakalım. Bakın dün şu tahta iskelede yürümüştük. Şöyle. Aziz Yuanna Kilisesi'ne doğru şimdi gidiyoruz. Şu anda tam Aziz Yuanna Kilisesi'nin önünden geçiyoruz. Kilise buradan daha bir farklı, daha bir güzel gözüküyor. Yazın böyle bir tekne turuna katılırsanız bu arada yüzme imkanınız da oluyor bu gölde. Şuradaki koy gayet güzeldi. Evet, gölde ufak bir tur attıktan sonra tekrardan Ohrid şehir merkezine döndüm. Söylediğim gibi tekneler oradan kalkıyor. Daha uzun turlar da var. Sabahtan çıkıp biraz daha öğleden sonra gelen, anladığım kadarıyla gölün kalan kısmını da turlayan. Onlara da buraya artık gence siz bakarsınız. Yazın yüzme imkanı var söylediğim gibi. Şöyle güzel bir tekne turu bence Ohrid'e yakışır. Şimdi şöyle bir iskele buldum. Uca doğru gidiyorum bakalım. Bir de şuradan bakalım şehre. Hava bugün Üsküp'e, daha doğrusu Makedonya'ya geldiğimden beri en güzel gün. Gerçekten güzel bir güneş var. Sahillerde bayağı doldu bugün. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Suyun şu temizliği gerçekten beni çok etkiledi ya. Tertemiz gözüküyor su. Yani Gökçe'nin söylediği doğru olabilir. Her 10 yılda bir kendini yeniliyor demişti Gökçe bana Ohrid Gölü için. Ohrid Gölü 1979 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine ekleniyor. Bunun hemen bir sene sonrasında Ohrid kenti de aynı listede kendine yer buluyor. Bakalım, ben biraz daha şöyle yürüyeyim. Ondan sonra da tekrardan şehrin içine doğru bir girelim. Bakın, incilerden bahsetmiştim. Burada da insanlar böyle sıraya girmiş inci alabilmek için. Evet, ben bu grubun arasında kaldım. Şimdi ben Kağıt Müzesi'ne geldim. Bakın burası. Dünyada son 7 tane kalmış. Buradaki kullandıkları baskı aletinden de sadece bir tane Slovenya'da varmış. Bakın böyle kağıtları kurutuyorlar. Şimdi içeri doğru girelim bakalım. Evo, već imamo strukturu papira. I sad zbog sušenja prenosimo na filc, na platno. To je uobičajeno od pamuka i lana. Može biti ovako i bambusova trska. Služi da nosi papir dok se... Kağıt fabrikası da böyleydi. Bu arada şöyle 3 tane de kağıt aldım. Onların da görsellerini hemen şimdi şu tarafa ekleyeyim. Artık yavaş yavaş Ohrid'e veda vakti yaklaşıyor benim için. Son olarak sizi Türklerin daha yoğun olduğu yerde
yine Türk yerel lezzetlerinin olduğu yere götürmek istiyorum. Orada güzel bir tane, hatırlıyorsunuz bir önceki videoda Erol abiyle tanışmıştım. Beni buraya getirmişti. O bana bir yer tavsiye etti. Kesinlikle dedi orada köfte yemen gerekiyor diye. O tarafa gidelim. Size o tarafları da göstereyim. Ondan sonra da artık Ohrid'e veda edelim. Sırtınızı göle verdiğiniz zaman sizi burada böyle güzel bir tane çınar ağacı karşılıyor. Ya şu an sonbahar birazcık yapraklarını dökmüş ama ortada böyle bir havuz var. Eğer şu tarafa doğru giderseniz benim bahsettiğim hem köfteci orada hem de Türk çayı gibi, yani daha böyle bir Türk mahallesi diyebilirim. Üsküp'ten de alışık olduğumuz gibi. Güzel, hadi bakalım şimdi oraya doğru gidelim. Makedonya'da ve Ohrid'de genel olarak hem Makedon dinarı harcayabiliyorsunuz, aynı zamanda euro da harcayabiliyorsunuz. Fakat bununla alakalı şöyle bir şey eklemek istiyorum. Makedon dinarı harcamak euro harcamaya göre çok daha uygun fiyata geliyor. Bilmiyorum, bizdeki herhalde kurdaki yükseklik ya da oynaklık sebebiyle olsa gerek. O yüzden buraya gelince bence euronuzu ya da artık dolar, farklı bir para birimiyle geldiyseniz onu Makedon dinarına çevirip harcama yapmanız daha iyi olacak. Ben başladığım noktaya, yani Ohrid otobüs istasyonuna geldim şu anda. Ohrid gezimi burada tamamlıyorum. Hemen kısaca şöyle bir genel değerlendirme yapmam gerekirse, Ohrid gerçekten bence çok keyifli, çok güzel bir yerdi. Yani ben çok keyif aldım. Yazın sezonda gelirsem daha da keyif alacağımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü göle girmeyi gerçekten çok istedim. Fakat hava şartları maalesef el vermiyordu. Onun dışında buradaki yerel halk da gayet oldukça iyi. Hay. Yerel halk da burada gayet iyi. Hepsi zaten Türklere alışkınlar. Onun dışında ben burada hiçbir problemle karşılaşmadım. Çok keyif aldım, başta da tekrar ettiğim gibi. Eğer siz de izlerken keyif aldıysanız videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bize destek olmak için. Ben artık Üsküp'te bir gün kalıp Türkiye'ye, İzmir'e geri döneceğim. Bu da böyle güzel bir seri oldu diye düşünüyorum. Diğer iki videoyu da izlemediyseniz onlara da kanaldan yine ulaşabilirsiniz. Öyleydi. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakın böyle ufak şirin bir istasyonları var ya. Güzel.